Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino ile bir adım sayar projesi yapacağız ve yapmış olduğumuz proje sayesinde spor yapmak daha keyifli bir hale gelecek. Peki projemiz için gerekli malzemeler neler? Hep birlikte sayalım. Bir tane Pino kontrol kartı, LCD ekranımız, LCD ekran dönüştürme kartımız, eğim darbe sensörümüz, 9 voltluk pilimiz, pil şapkamız ve 2 tane bağlantı kablomuz, bilgisayarımız ile Pino kontrol kartımız arasındaki bağlantıyı kurmak için de USB kablomuz. Şimdi LCD ekran modülümüzü Pino kontrol kartımıza nasıl bağlıyorduk bunu hatırlayalım. Öncelikle LCD ekran modülümün arkasında 4 tane pin bulunmakta. GND, VCC, SDA ve SCL olmak üzere. Bu pinleri dönüştürücü kart üzerindeki pinlerle eşleştirmem gerekiyor. GND'yi GND'ye, VCC'yi 5 volta, SDA'yı SDA'ya ve SCL'yi de SCL'ye denk gelecek şekilde takıyorum. Evet, şu an eşleştirdim ve dönüştürücü kartımı LCD ekran modülüme taktım. Peki Pino kontrol kartını LCD ekranıma nasıl bağlıyorum? LCD ekran modülümün üzerinde kırmızı beyaz bir etiket bulunmakta. Bu da Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı beyaz etiketli alanlara LCD ekran modülümü bağlayabileceğimi gösteriyor. Yani 10 numaralı kapı benim modülüm için uygundur. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla bağlantımı oluşturuyorum. Hemen Pino kontrol kartımı da takıyorum 10 numaralı kapıya. Eğim darbe sensörümüz var. Eğim darbe sensörümüzü de bağlayalım. Sonrasında ise çalıştırma işlemlerini bir yapalım ve test edelim. Eğim darbe sensörümüzde bizim etraftaki herhangi bir darbe varsa bunu ölçüyordu. Eğer darbe varsa 1, darbe yoksa bize 0 veriyordu. Aynı zamanda eğimi de ölçüyordu. Yine aynı şekilde eğim varsa 1, eğim yoksa 0 değerini veriyordu. Peki bağlantısını nasıl oluşturuyorduk? Üzerinde mor renkte bir etiket bulunmakta. Bu da Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara sensörümü bağlayabildiğimi göstermekteydi. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kapılar benim sensörüm için uygundur. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla eğim darbe sensörümün bağlantısını da oluşturuyorum. Evet, 2 numaralı kapıya taktım. Sizler dilediğiniz mor etiketli kapılardan birini seçebilirsiniz. Şöyle pilimi ve pil şapkamı kenara alıyorum. Bir bağlantımızı oluşturalım. Bağlantıyı oluşturmak için hemen USB kablomu alıyorum. Bir ucunu Pino kontrol kartıma, diğer ucunu da bilgisayara takıyorum. Ve bilgisayarımdan Mblock programını açıyorum. Programı açtıktan sonra Pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bu işlemi de birlikte yapalım. Öncelikle uzantılar bölümüne geliyorum ve uzantılardan uzantıları yönet kısmına tıklıyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. İndirme işlemim bittikten sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Uzantılardan Pino seçili mi? Evet seçili ama Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Uzantılara gelip tekrar edip kontrol ediyorum. Evet sadece Pino seçili. Şimdi kartlara geliyorum. Kartlardan Arduino Nano'nun seçili olması gerekiyor. Arduino Nano'yu seçiyorum. Evet şu an seçili. Artık bağlantımızı oluşturabiliriz. Bunun için bağlan, seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçili hale getiriyorum. Bende COM4 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Evet, COM4'e bağlantımı oluşturdum. Hemen bağlan diyorum ve bir de aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Mblock yazılımı ile Pino kontrol kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlamakta. Yine bununla birlikte daha öncesinden Pino kontrol kartınızla bir proje yaptıysanız ve proje kodlarını kartınızın içerisine yüklediyseniz aygıt yazılım güncellemesi yaparak kodları kartınızdan silebilirsiniz. Yani kartınızı sıfırlayabilirsiniz. Evet, yükleme işlemi bitti. Kapat diyorum. Artık Pino kartım kodlanmaya hazır. Hemen robotlara geliyorum. Robotlar bölümünden artık kodlarımızı alıp yazabiliriz. Arduino'yu gizlemiştim fakat tekrar görünüyor. Tekrardan bir Arduino'yu seçili hale getiriyorum. Ve tamamen tekrardan ne yaptım? Kaldırdım. Evet şimdi hemen eğim darbe sensörümüzün çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Nasıl çalıştığını bir hatırlayalım. Eğim darbe sensörümüz bizlere 0 ve 1 gibi değerler vermekteydi. Biz eğim darbe sensörümüzden gelen değerleri bir değişkene ya da ekrandaki kuklamıza söyletebiliyorduk. Ben hemen ekrandaki kuklama söyletmek istiyorum.
Bunun için sensör ve modüller kısmından eğim darbe sensörünün kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlı? 2 numaralı kapıya bağlı. Gelip buradan 2 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum. Ekrandaki kuklama söyletmek istediğim için görünümden merhaba D'yi aldım ve kod bloğunu merhaba D'nin içerisine yerleştirdim. Ve bu işlemi bana sürekli yapmasını istediğim için sürekli tekrarlarla birleştiriyorum. Olaylardan da yeşil bayrakla başlatmak istiyorum. Şöyle düz hale getireyim. Yeşil bayrağa tıkladım. Şu an bana 0 değerini veriyor. Gördüğünüz gibi ben darbe vurduğum zaman o içindeki bilye harekete geçiyor ve bir titreşim oluştuğu için bana 1 değerini veriyor. Şöyle eğik hale getirdiğim zaman gördüğünüz gibi 1 değerini veriyor. Dikleştirdim, yine ne yaptı? 0'ı verdi. Evet. Sensörüm gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Durduruyorum. Sensörümü projede nerede kullanacağız? Bundan da bahsetmek istiyorum. Biz bu projeyi, Adımsayar projesini yaptıktan sonra bir çanta haline getireceğiz. Ve bu çantayı biz yürürken her seferinde çantamızı sallanacağı için aslında bizim attığımız adımları da sayar hale gelmiş olacak. Bir hemen LCD ekran modülümüzü de çalıştıralım. Şuradaki kodlarımı atıyorum buraya. Robotlar bölümüne geliyorum. İlk olarak Pino programını alıyorum. Çünkü LCD ekran modülümüzü çalıştırmamız için kodlarımızı, yazmış olduğumuz kodlarımızı kartımızın içerisine yüklememiz gerekiyordu. Aşağıya doğru iniyorum. LCD ekranı hazırla diyorum ilk olarak. Ve LCD ekrana merhaba dünya yazdır diyorum. İsterseniz buraya farklı bir şey de yazdırabilirsiniz. Sağ tıklıyorum. Arduino'yu yükle diyorum. Tekrardan Arduino'yu yükle diyorum. Şu an yükleme işlemi başladı. Yazdığım kodlar kartımın içerisine yüklendikten sonra LCD ekranında merhaba dünya yazmasını bekliyorum. Eğer yazarsa yazdıktan sonra algoritmamızı çıkartıp projemizi yapmaya başlıyoruz hemen. Yükleme işlemi devam ederken USB kablomuzu kesinlikle çıkartmıyoruz. Yoksa yüklememiz yarım kalır. Evet, yükleme işlemim de bitmek üzere. Çok az kaldı şu anda. Evet, yükleme işlemim şu an bitti. Hemen kapat diyorum. Bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi merhaba dünya yazıyor. Şöyle göstereyim. LCD ekranımız da gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hemen geri alıyorum. Bağlantımı tekrardan oluşturuyorum. Ve bir aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Çünkü az önce yazmış olduğum kodu kartımın içerisine yüklemiştim. Bu kodun kartın içerisinden silinmesini, sıfırlanmasını istiyorum. Evet, güncelleme işlemimiz devam ederken biz hemen bir algoritmamızı oluşturalım. Benim eğim darbe sensörüm ben yürüdüğümde her seferinde sallanacağı için her sallanmayı adım 1 olarak kabul etsin ve bunu LCD ekranıma yazdırsın istiyorum. Bir kere salladıysam 1, 2 kere salladıysam 2 şeklinde her hareket ettiğimde ve eğim darbe sensörüm her bir değerini verdiğinde benim LCD ekranımda bu sayı değişsin istiyorum. Şimdi bunu yapmak için bizim bir şey oluşturmamız gerekiyor. Bunu da hep beraber bulalım. Bizim hareket ederken atacağımız adım sayımız sürekli değişeceği için ve biz burada sürekli değişen değerler göreceğimiz için bir tane değişken oluşturmamız gerekiyor. Bu değişkenimizin adı da adım sayar değişkeni ya da adım değişkeni olabilir. O zaman hep birlikte oluşturmaya başlayalım. Şuradaki hazırla kodu kalsın, yazdırı geri alıyorum. Veri blok bölümüne geliyorum ve diyorum ki bir değişken oluştur. Değişkenin adı adım sayısı ya da adim de diyebilirsiniz. Şöyle Türkçe karakter kullanmak istemediğim için adim sayısı şeklinde yazdım. Benim ilk başta programa başlarken yani projem çalışmaya başladığı anda benim adım sayım kaç olacak? 0 olacak. O zaman geliyorum buraya adım sayımın 0 olması gerektiğini belirtiyorum. Şimdi benim ilk etapta LCD ekranında ne yazmasını istiyorum? Ben hemen şunu yazmak istiyorum. Attığınız adım sayısı diye bir yazı yazdırabiliriz. Hemen LCD bölümüne geldim. Yazdırma kod bloğunu aldım. Birinci satırda yazmaya başlasın. 4. kolondan itibaren atılan adım sayısı ya da adım sayısı yazdırabilirsiniz. Adım sayısı diyeyim. Türkçe karakter kullanmayayım ya da büyük harflerle yazarsam sorun olmayacaktır. Yazamadım bir. Adım sayısı dedim. 2 nokta üst üste koydum. Şimdi artık şuradan ayırayım.
Ekranımda benim adım sayısı yazacak ve alttaki satırda ise benim attığım adımların yazılmasını istiyorum. Şimdi bunun için benim neye ihtiyacım vardı? Eğim darbe sensöründen gelen değer, sensörün değeri 1 olduğunda benim sayım her seferinde 1 artacaktı. Benim burada sensörümden gelen değerin 1'e eşit olma durumunu kontrol etmem gerekiyor. O zaman benim burada kontrol bölümünden eğer ise kod bloğuna ihtiyacım var. Ne diyeceğim? Eğim darbe sensöründen gelen değerim 1'e eşitse benim adım sayısı değişkenim 1 artsın ve artan bu değişkenin değeri LCD ekranıma yazdırılsın. Eğer ise bölümüne geldim, işlemlere giriyorum ve diyeceğim ki şimdi adım sayar eğim darbe sensörümden gelen değerim kaç numaralı kapıya bağlıydı? 2 numaralı kapıya bağlı. 1 ise yani herhangi bir darbe, herhangi bir hareket varsa benim neyimi artıracaktı? Adım sayısı değişkenim artacaktı. Adım sayısı değişkenimi 1 artır. Biraz beklesin. Bir saniye kadar. Ve LCD ekranıma bunu yazdırsın istiyorum. LCD ekrana yazdırı aldım. Ben hemen bir alt satıra yazsın istiyorum. Alt satıra yazmasını istediğim için şuradaki noktalı 2 noktayı kaldırayım. Alt satırın 6. kolonundan itibaren neyi yazacak artık? Adım sayısını yazacak. Bunu değişken olarak oluşturmuştuk zaten. Benim güncel olarak hareketimi aklımda tutan bir değişkenim vardı. Adım sayısı diye. Alıyorum ve bunu yazdır diyorum. Buraya elimizde 1, 2 gibi rakamlar yazmıyoruz. Ve ben bu işlemlerin hepsinin bir kere değil de projem çalışmaya başladığı andan itibaren sürekli olarak kontrol edilmesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ve şu şekilde birleştiriyorum. Bir hemen kontrol yapayım. Pino programını başlattım. LCD ekranı hazırla dedim. Adım sayısını 0'a eşitledim ve LCD ekranımın 1. satırının 4. kolonundan itibaren adım sayısı diye yazdırdım. Eğer eğim darbe sensöründen gelen değerim 1'e eşit ise adım sayısını 1 artırdım. 1 saniye bekledim ve ekranıma artan sayıyı yazdırdım. Gayet güzel. Şimdi hemen Pino programına sağ tıklıyorum. Arduino'yu yükleniyorum. Yazdığımız kodların kartımıza yüklenmesini bekliyoruz. Tekrardan Arduino'yu yükle dedim. Şöyle 9 voltluk pilimi de hemen hazırlayayım. Yükleme işlemi bittikten sonra 9 voltluk pilim sayesinde bilgisayardan bağımsız bir şekilde projemi çalıştırabilirim. Pilimle çalıştırdıktan sonra sizler için bir tasarım hazırladık burada. O tasarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine aynı şekilde aynı kodları yazarak bir tasarım oluşturduk ve içine yerleştirdik. Çalıştıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Yükleme işlemim devam ediyor. Yükleme işlemim devam ederken kablomuzu kesinlikle çıkarmıyoruz. Evet, yükleme işlemi şu an bitti. Artık evet, adım sayısı da yazıyor ama ben bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırmak istediğim için hemen şöyle 9 voltluk pilimi takıyorum. On off'tan on'a getireceğim. Fakat getirmeden önce şu şekilde bir dik tutayım. Şöyle hareketsiz bir şekilde. Evet, ekranda adım sayısı yazıyor şu an. Şimdi ben her hareket ettirdiğimde bakalım sayım artacak mı? 1 2, 3 oldu hatta çok hızlı vurduğum için. Evet, şu an ben her sallamamda sayım gördüğünüz gibi artıyor. Evet, gayet güzel bir şekilde projem çalışıyor. Şimdi sizlerle bir de tasarımımı paylaşmak istiyorum, göstermek istiyorum. Şöyle pilimi çıkartayım. Evet, hemen gösteriyorum tasarımımı. Sizler için şu şekilde bir tane adım sayar çantası hazırladık. İç kısmına Pino kontrol kartımızı yerleştirdik. Burada LCD ekranımız ve eğim darbe sensörümüz var. Sizler de dilerseniz mukavvadan bu şekilde bir kutu oluşturabilirsiniz. Ya da ahşap parçalarınız varsa ahşap parçalarınızdan. Hemen pilimi yine güç girişinden takıyorum. On off'tan on'a getiriyorum. Şimdi ekranda ne yazıyor? Adım sayısı diyor. Ve ben her yürüdüğümde şu şekilde sallandığı için gördüğünüz gibi sayı artıyor. Şimdi ayağa kalkıp ayakta denemem gerekiyor.
Sizler için ayaktaki yürürkenki halinde videonun sonuna eklemeyi deneyeceğiz. Evet, sayı gördüğünüz gibi her hareket ettirdiğimde artmaya devam ediyor. Şu şekilde kapatıyorum. Artık spor yaparken yanınıza adım sayar çantanızı alıp kolunuza takıp biraz daha uzun tutabilirsiniz bu kulp kısmını. Yürüyüşe çıkabilirsiniz ve böylece attığınız adımları sayabilirsiniz. Evet, telefonlarda bu tarz uygulamalar var ama sizler kendi projenizi bu anlamda yaptığınızda daha keyifli hale gelecektir. Yapmış olduğunuz tasarımları bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.